Herkese merhaba. Bugün sizlerle vücudumuzun en karmaşık ama bir o kadar da hayati organlarından birine, yani böbreğe, biraz daha akademik bir pencereden bakacağız. Peki, o zaman başlayalım. İlk olarak böbreğin mimarisini, yani o muazzam fiziksel yapısını anlamaya çalışalım. Vücudumuzdaki yerinden tutun da o mikroskobik işlevsel birimlerine kadar her şeyiyle. İşte bakın, böbrekler tam olarak burada. Omurganın iki yanında, aort ve vena cava gibi büyük damarlarla komşu. Fasulye şeklindeki bu organlar aslında retroperitoneal dediğimiz bir alanda, yani karın zarının arkasında yer alıyor. Bu konumlanma tesadüf değil tabii. Etrafını saran o yağ dokusuyla birlikte adeta bir zırh içindeler. Vücudun bu hayati filtrelerini darbelere karşı nasıl koruduğunun harika bir örneği. Şimdi bir adım daha derine inelim ve böbreğin içine bakalım, bir kesit alalım adeta. Gördüğünüz gibi iki ana bölümden oluşuyor. Dışta korteks ve içte medulla. Buradaki asıl olay ne biliyor musunuz? Kan damarlarının ve idrarı toplayan o minik kanalların bu iki katman içinde öyle rastgele dağılmamış olması, aksine inanılmaz bir düzenleri var. İşte bu mükemmel organizasyon böbreğin o meşhur filtreleme işini yapabilmesinin temelini oluşturuyor. Ve işte geldik meselenin kalbine, nefron. Bütün o inanılmaz işin yapıldığı yer, yani böbreğin mikroskobik fonksiyonel birimi tam olarak bu. Bir düşünün, her bir böbreğimizde bu karmaşık makinelerden yaklaşık 1 milyon tane var. Gerçekten inanılmaz bir sayı. Mimariye, yani binanın yapısını anladık. Şimdi sıra geldi içinde neler olduğuna. O binanın nasıl çalıştığına bakmaya. Her saniye, evet, her saniye bu yapının içinde dönen o inanılmaz fizyolojik süreçleri birlikte keşfedelim. İdrar oluşumunun ilk ve en temel adımı glomerüler filtrasyon. Aslında bu kanın ilk süzüldüğü aşama. Glomerül adını verdiğimiz o kılcal damar yumağından proteinler hariç neredeyse tüm sıvının Bowman kapsülüne süzülmesi. Ve bu süreç o kadar verimli ki sağlıklı bir insanda glomerüler filtrasyon hızı, yani tıp dilindeki kısaltmasıyla GFH, dakikada 120 ila 130 mililitre civarında. Bu günde yaklaşık 180 litre demek. Peki bu filtrasyon nasıl gerçekleşiyor? İşte bu tamamen bir fizik meselesi. Tabloda gördüğünüz gibi 3 ana faktör var. Bir yanda sıvıyı damar dışına iten bir hidrostatik basınç, diğer yanda ise proteinlerin yarattığı ve sıvıyı damar içinde tutmaya çalışan onkotik basınç. Ve tabii bir de zarın kendisinin geçirgenliği, yani ultrafiltrasyon katsayısı. Bütün bu süzme işlemi işte bu itme ve çekme kuvvetleri arasındaki inanılmaz hassas bir dengeye dayanıyor. Vücudumuz da bu dengeyi saniye saniye ayarlıyor. Şimdi gelelim böbreğin en dahiyane mekanizmalarından birine, zıt akım mekanizması. Bu gerçekten biyolojik bir mühendislik harikası. Bakın, olay şu: Henle kulpu ve çevresindeki damarlar sayesinde böbreğin medula denilen iç kısmında çok yoğun bir tuz ortamı yaratılıyor. Peki bu ne işe yarıyor? İşte bu yüksek yoğunluk sayesinde vücudumuz idrardan suyu geri emebiliyor ve su kaybını önlüyor. Yani hem atıkları atıyoruz hem de hayati önem taşıyan suyu korumuş oluyoruz. Sonuç, kanımıza göre çok daha konsantre bir idrar üretebilme yeteneği. Tüm bu karmaşık süreçleri anlattık. Peki, bir şeyler ters giderse bunu nasıl anlarız? İşte burada devreye böbreğin ürettiği nihai ürün, yani idrar giriyor. İdrar tahlili bize böbreğin sağlığı hakkında inanılmaz değerli bilgiler, adeta içeriden ipuçları veriyor. Mesela çok basit gibi görülen bir şeye bakalım, idrarın pH değeri, yani asidik mi yoksa alkali mi olduğu. Bu tek bir parametre, beslenme tarzınızdan, mesela çok et yiyorsanız daha asidik, vejetaryerseniz daha alkali olabilir, ciddi metabolik sorunlara kadar bir sürü konuda fikir verebilir. Vücudun genel asit-baz dengesinin bir yansımasıdır aslında. İdeal bir senaryoda, yani sağlıklı bir böbrekte idrarın mikroskobik incelemesi oldukça sıkıcıdır aslında. Hekimler buna sakin bir idrar sedimenti derler. Yani ortalıkta pek bir hücre ya da başka bir anormal yapı yoktur. Bu sakinlik, filtreleme sisteminin ne kadar iyi çalıştığının, hiçbir şeyi kaçırmadığının bir işareti. Ama eğer idrarda olmaması gereken şeyler görmeye başlarsak, işte o zaman alarmlar çalar. Mesela bu gördüğünüz renal tübüler epitel hücreleri, bunlar böbreğin kendi tübüllerinden kopup gelmiş hücreler. Onları idrarda görmek, hey, burada tübüllerde doğrudan bir hasar var demektir. Akut tübüler nekroz gibi ciddi durumlarda karşımıza çıkan çok önemli bir bulgudur bu.
Peki bu hasar daha da ilerlerse, böbrekler artık görevini yapamaz hale gelirse ne olur? İşte o zaman böbrek yetmezliği tablosuyla karşı karşıya kalırız. Burada iki temel kavramı birbirinden ayırmak çok önemli. Birincisi akut böbrek hasarı. Bu adından da anlaşılacağı gibi saatler veya günler içinde aniden gelişen bir durum. İyi haber şu ki altta yatan neden tedavi edilirse geri dönme potansiyeli var. Diğeri ise kronik böbrek hastalığı. Buysa aylar hatta yıllar süren yavaş ve ilerleyici bir fonksiyon kaybı. Ve maalesef genellikle geri dönüşümsüz. Peki kronik böbrek hastalığının arkasındaki en büyük suçlu kim? Cevap net. Diabetes mellitus, yani şeker hastalığı. Bakın, bu rakam çok çarpıcı. Tüm kronik böbrek hastalığı vakalarının yaklaşık 1/3'ü, yani %33'ü doğrudan diyabete bağlı. Bu grafikte de Türkiye'deki durumu görüyoruz. Türk Nefroloji Derneği'nin 2014 verilerine göre hemodiyalize giren hastalarda en sık görülen 3 neden. Bir numarada az önce söylediğimiz gibi diabetes mellitus var. Onu çok yakından 2. sırada hipertansiyon takip ediyor. 3. sırada ise glomerulonefrit dediğimiz böbreğin süzme birimlerinin iltihaplanması durumu var. Tüm bunları konuştuktan sonra isterseniz gelin toparlayalım ve böbrek sağlığının neden bu kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Çünkü böbrekler sadece bir filtre değil. Evet, metabolizmanın atık ürünlerini kanımızdan temizliyorlar, bu en bilinen görevleri, ama bunun çok ötesine geçiyorlar. Vücudumuzun su ve tuz dengesini, yani elektrolit dengesini ayarlıyorlar, kan basıncımızı kontrol eden önemli hormonlar salgılıyorlar, kemik sağlığımız için kritik olan D vitaminini aktif hale getiriyorlar ve hatta kan yapımını uyaran eritropoyetin hormonunu üretiyorlar. Kısacası onlar vücudun sessiz ama vazgeçilmez yöneticileri. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra akla şu kritik soru geliyor. Vücudumuzun bu kadar karmaşık ve hayati arıtma sisteminin sağlığı, modern yaşamın getirdiği onca zorluğa, özellikle de diyabet ve hipertansiyon gibi salgınlara karşı ne kadar sürdürülebilir? Belki de üzerinde en çok düşünmemiz gereken soru bu. Bu usta filtreleri korumak her zamankinden çok daha önemli hale geldi.